Arkadaşlar 17 saatten bahsediyoruz. 17 saat bir suçun süresi değil, çökmüş bir insanlığın süresini ifade ediyor. Tunç bir taraftan da şarkı söylemeye başlıyor. Ama şarkının bir kısmında İngilizce olarak ben buradan kaçacağım, sakin olun, sakın belli etmeyin diye bir mesaj veriyor arkadaşlarına. Bir insan tek başına yapamayacağı şeyleri toplu halde nasıl normalleştirip yapabilirin örneğini gösterecek bize. Nasıl mı? Bir suç sadece işlendiği ana ait değildir. Ben klinik psikolog Melikşah Çakın. Bugün suçu değil, suçu doğuran psikolojileri inceleyeceğiz. Gelin başlayalım. Bu bölümde kamuoyunda GOP olayı diye bilinen Barda filmine konu olan bir eziyet dizisini aslında izleyeceğiz. Burada sadece bir suç değil, aynı zamanda sadistik bir ritüel var. ...1997 yılında Ankara'nın Gazi Osman Paşa semtinde gerçekleşen bir olay bu. Bu semtte bir eve 7 kişilik bir erkek grubu balyozla kapıyı kırarak giriyor. Ve 7 kişilik bu erkek grubu tam 17 saat boyunca, dile kolay, tam 17 saat boyunca fiziksel işkence, psikolojik işkence ve cinsel saldırılarda bulunuyorlar. Ve 17 saatin sonunda burada anlık gibi görünen ama altında derin bir psikolojik sürecin yattığı kolektif bir şiddeti ele alacağız. Arkadaşlar burada suçun ya da psikopatik bir zihnin bireysel mi yoksa toplu mu yani kolektif mi ele alınması gerektiğini konuşacağız. Normalde bir kişi bir suçu işlerken sorumluluğun kendisinde olduğunu bilir ve ben bunu yaparsam sonucu bu olur noktasında vicdan devreye girer ve durur. Ama burada konu grup olduğu için kişi şunu diyor: ben değil, biz yapıyoruz diyor. Ve vicdani yükü tamamen dağıtıyor. Yani olay benden çıkıyor artık, yük paylaştırılıyor ve olayı biz yapıyoruz diyor. Yaptık. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Anladın mı lan? Tam bu noktada vicdan körleşiyor ve iş bireysellikten kolektif bir hale geliyor. Olay gecesi mağdurlardan Tunç Erden Yakar'ın ifadesine göre aslında bu kişi Şapka Bar adlı Ankara'nın çok merkezi bir yerinde bir barda şarkı söylüyor. Yani canlı müzik yapıyor aslında. Olay gecesi üniversiteden arkadaşları Tunç'a gelecekler. Ve onun da bir arkadaşı var, bir kız arkadaşı var. O da onu davet ediyor. Yani bir öğrenci evi gibi bir yerde toplanacaklar ve işte sohbet edecekler, film izleyecekler vesaire. Olay gecesi şöyle gerçekleşiyor. Tunç'un arkadaşlarıyla beraber Şapka Bar'da canlı müziğe gittikten sonra gece 2'de eve dönüyorlar. Gece 2'de eve döndükten sonra sabah 05.00 civarında kapıyı açtıklarında 5 tane adam. Ve bu 5 tane adam Tunç'u gördüklerinde bizden habersiz burada alem mi yapıyorsunuz diyorlar ve balyoz zoruyla kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Yüzlerinden pislik akıyordu. Sonradan öğrendiğimize göre apartmanın üst katını tutmuşlar. Barlardan haraç toplayan bir çetenin adamlarıymış. Ellerindeki silahları ve bıçakları gösterip "Ne yapıyorsunuz lan? Bizden habersiz karı mı burada?" diye bağırdılar. Bu kişiler eve girdikten sonra artık türlü işkenceler hemen başlıyor açıkçası. Bu da aslında bir insan tek başına yapamayacağı şeyleri toplu halde nasıl normalleştirip yapabilirin örneğini gösterecek bize. Nasıl mı? Kalabalıkta artık biraz önce bahsettiğim gibi suç dağılıyor ve grubun ruhuyla hareket eder hale geliyorlar. Yani grubun içerisinde biri suç işliyor ve diğerleri o enerjiye kapılıp devam ediyor. Bu kişileri önce duvara diziyorlar. Dizdikten sonra şiddet başlıyor. Önce bu kişileri darp ediyorlar. Darp ettikten sonra içlerinden biri diyor ki
Bu kişilere elektrik de verelim diyorlar. Yani bakın şiddetin geldiği noktaya bakın. Kademe kademe artıyor aslında. Tunç Erden Yakar'ın ifadesine göre artık çığlık atacak halimiz bile kalmadı diyor. Yani o kadar perişan bir hale geliyorlar. Nefeslerini artık zor alacak noktadalar. Ken içlerinden biri diyor ki gel şunun penisini keselim. Tam bu noktada tırnak içerisinde içlerinden bir nebze olsun daha merhametli olan diyelim yapma diyor. O kadarını yapma. Ama burada dikkat etmemiz gereken aslında bir şey var. Cinsel organ sadece aslında bir organı ya da bir uzvu ifade etmez. Aynı zamanda pek çok toplumda kimliği de ifade eder. Dolayısıyla burada cinsel organa yapılan saldırı sadece fiziksel bir saldırı değil. Aynı zamanda psikolojik bir imha sürecini ele alıyor. Yani ben seni yok ediyorum diyor. Bu kişi de hem fiziksel hem de psikolojik olarak hasar bırakmak istiyor. Kalıcı bir hasar. Tabii penisini kesmesine engel oluyorlar ama bu kişinin uğrayacağı diğer fiziksel şiddeti ya da kesikleri diyebiliyorum, yumuşatabiliyorum ancak önlemiyor. Çünkü kişide iz bırakmaya, yara vermeye, bıçakla yaralamaya bu kişiler maalesef devam ediyor. Bakın burada artık acı çeken biri var ve karşılık veremeyen biri var. Aklımıza şu soru gelebilir. Karşılık veremeyen bir kişiye, artık pes etmiş kişiye karşı neden hala devam eder şiddet? Bunun sebebi aslında şu. Şiddet genellikle bir amaca yöneliktir. Yani bir kişinin parasını almak için şiddet uygulanır. Ne bileyim cinsel istismarda bulunmak için şiddet uygulanır. Bunu meşrulaştırır bir kafasında. Hiçbiri normal değildir ama kişi bunu bir zemine oturtur. Ama burada şiddet araç değil, tamamen amaçtır. Şiddet için yapılıyor burada. Yani buradaki şiddet egosal bir tatmini ifade ediyor. Bu da ne demek? Aslında sadizm demek. Yani sadizm ne demekti? Bir kişinin acı çekmesinden ya da aşağılamaktan o kişiyi haz duyma olayıydı. Özetle bu olayda artık iş sadizme evriliyor. Yani şiddetten haz duyma noktasına geliyor. Ama unutulmaması gereken burada bir nokta var. Sadizm gücü başkasına eziyet etmekten alan zayıf bir benliği işaret eder. Sadizm zayıf bir benliğin işaretidir. Tunç Erdem Yakar'ın ifadesine göre şunu diyor, yani burası da çok enteresan aslında. Apartmanda bir sürü daire boş ama nasıl kimse gelmedi inanamıyorum diyor. Çünkü gerçekten çığlıklar çok fazla. Ve Erdem Yakar'ın bulunduğu evde arkadaşlar şöyle, bir tarafta başbakanlık binası var. Bir tarafta eski başbakan Mesut Yılmaz'ın evi var. 300 metre ileride hemen emniyet var. Dolayısıyla Ankara'nın en güvenli yeri orası. Ve hal böyle olunca çığlıkları kimse mi duymadı diyor. Tabii bu olayda bir başka faktör daha var. O da alkol ve yasaklı madde kullanımı. Olayın gerçekleştiği gece bu kişiler tarafından alkol ve yasaklı madde çok fazla kullanılıyor. Peki burada şöyle bir soru gelebilir akla. Tüm bunların sebebi alkol ve madde kullanımı mıydı diye. Alkol ve madde bir defa sağlığa zarar verir. Bunu bilelim. Peki burada alkol ve madde kullanımının önemi neydi? Ona bakmak gerekiyor. Burada madde ve alkol, bu ikisi iç içe geçtiği noktada artık o kontrol mekanizmasının, o sistemi kontrol eden merhametin, vicdanın, empatinin ortadan kalkmasına izin veriyor. Dolayısıyla madde var olan zaten kötülüğün ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Penisini kesmeye çalıştılar demiştik biliyorsunuz. Bu süre sonra zaten şiddet durmuyor. İçlerinden bir tanesi kaçmaya çalışıyor. Ama yakalanıyor ve yakalandığında onları bir tane kamyon şoförü arkadaşları görüyor ve diyor ki Birkaç saat sonra bir arkadaşım kaçmayı başardı. Peşinden silahla gidip herkesin ortasında onu geri getirdiler. Hatta o sırada bir nakliyat kamyonunun şoförü eli silahlı adamı gördüğünde "Naber abi, yine mi kurban kesiyorsunuz?" diye gülmüş. yani bu demek oluyor ki bu iş bir süreyenlik arz ediyor ve
bu sadece tek olay değil aslında. Biraz bunu gösteriyor bize. Tabii gerçek nedir ne değildir bilmiyoruz ama bu akıllarda aslında şüphe uyandırıyor. Sonrasında bu kişi yakalanıyor. Eve tekrar geri döndüğünde defalarca 17 saat iki kız arkadaşına tecavüz ediliyor. Burada şiddet yön değiştirmeye başlıyor. Yani 17 saat boyunca bir tecavüz. Bu sefer iş başka boyuta gidiyor. Burada aslında belki bir gözdağı verme gibi bir durum söz konusu olabilir. Hani bak sen misin kaçmaya kalkan? Benim emrime, benim kontrolüm altından çıkmaya çalışıyorsun. O zaman bunu hak ediyorsun gibi bir noktaya geçmiş olabilirler diye düşünüyorum. Yani tabii bir de burada 17 saat boyunca bir şiddet hiç mi durmaz diye düşünebiliriz. Ama bakın burada 5 kişi var. Ve 5 kişi öyle bir ruh haline girmişler ki artık karşılarındaki kişi bir insan değil. Onlar için insandan çok bir objeye dönmüş durumda. Yani bir koltuğa uygulanan şiddetle bir bedene uygulanan şiddet arasında onlar için artık bir fark yok. İçkileri bittikten sonra Tunç'u karşıdaki büfeye alkol almaya gönderiyorlar. Ama şöyle de bir tembihte bulunuyorlar. Eğer polise haber verirsen veya birine haber verirsen içlerinizden birinin, yani orada bulunan kızlardan birinin kafasını keseriz diyorlar. Tunç gittiği büfede aslında büfeciye söylüyor. Abi diyor bize yardım edin. Her yerim kan revan içinde büfeye girdim. İçeridekiler şaşkınlıkla bana baktı. O an polisi arayacaklarını düşündüm. Tekelciye, yalvarırım polise haber ver. Ne kadar para istersen veririm. Senin de çocuğun vardır dedim. Cevap olarak başımı belaya sokamam oldu. Sonradan öğrendiğime göre olay ortaya çıktıktan sonra polisler o adamın kırılmadık yerini bırakmamış. Yani şurası da enteresan aslında. Tunç'u nasıl bir zihinle gönderiyorlar dışarıya, neye güveniyorlar diye de soru gelebilir. Burada artık zihin dış dünyayı hesaba katmaz bir halde. Yani o kullandıkları maddenin de biraz etkisiyle zaten bu buraya geri gelecek özgüvenindeler. Yani dış dünyayı artık hesap bile etmiyorlar. Tunç eve dönüyor ve Tunç eve döndükten sonra artık içerideki konuşma tamamen bunları nasıl öldürelim, nereye gömelim, nereye saklayalım gibi konulara geçiyor. Yani burada artık kişiler bunu duyarak psikolojik olarak da bitiyor. Çünkü her şeyin sonuna geldiklerini düşünüyorlar. Tabii onlar bunu düşünürken diğer tarafın zihin yapısına baktığımızda da artık öldürmenin onlar için ne kadar basit bir hal aldığını da görüyoruz. Artık zarar verme davranışı almış başına gitmiş, ölüme kadar gitmişler. Artık ölüm onlar için çok normal. Failler içlerinden birini diğer odaya götürmek istiyor. Ama Tunç karşı çıkıyor. Bunu duyan failler o zaman Tunç'a sen bizle geliyorsun diyorlar. Yani sen misin bize engel olan? O zaman gel bunun bedelini sen öde diyorlar aslında. Ve Tunç'a içeride tecavüz ediyorlar. Ve Tunç tecavüze uğruyor defalarca. Peki Tunç'un hayır demesi ve hedefin bu sefer o olması bize ne anlatıyor? Bu da artık kafalarında yarattığı kendi o figürlerinin ne kadar güçlü olduklarını ve emre itaatsizliğin neyle sonuçlanacağına dair akıllarınca aslında bir gözdağı veriyorlar. Ve artık gözü pekliğin, sınır tanımazlığın bir örneğini görüyoruz burada. Tecavüz sonrasında artık iş bitti derseniz hayır bitmiyor. Bu sefer elle tacizler devam ediyor. Ve Tunç bir süre sonra bir alkol istiyor. Alkolü istedikten sonra adamlar da şaşırıyor. O zaman diyor hadi bir tane de şarkı söyle. Tunç bir taraftan da şarkı söylemeye başlıyor. Ama şarkının bir kısmında İngilizce olarak ben buradan kaçacağım, sakin olun, sakın belli etmeyin diye bir mesaj veriyor arkadaşlarına. Ve bu mesajın ardından Tunç elindeki kadehi bırakarak evden kaçıyor. Ve gerçekten de kurtuluyor. Evinde peşinden adam bir süre koşuyor ama yetişemiyor Tunç'a. Tunç ilk gördüğü taksiye atlıyor ve emniyete gitmesini söylüyor. Emniyet zaten çok yakında olduğu için hemen emniyete varıyorlar. Ve Tunç'un emniyetteki ilk ifadesinde
Abi 17 saattir işkence görüyoruz. Ne olur bize yardım edin. Şu an arkadaşlarım evde diyor. Ve polis hiç vakit kaybetmeden evi kuşatıyor ve failleri gözaltına alıyor. Olayın ardından failler tutuklanıyor ama cezalarını çok çekiyorlar mı derseniz hayır, çekmiyorlar. 2000 yılında çıkan af ile bütün failler serbest kalıyor. Bu durum sadece hukuki bir sonuç değil. Mağdurların aynı zamanda travmayı ikinci kez yaşamalarına sebep oluyor. Ve çektikleri o işkencenin bu adamların yanına kaldığını düşünüyorlar. Peki genel bir tabloya baktığımızda tüm bunlar bu faillerin hangi motivasyonla bunu yaptığını bize gösterir diye bir düşünürsek aslında bu kişiler arkadaşlar muhtemelen geçmişlerinde ya da o güne kadar getirdikleri kimliklerinde bir değersizlik, bir yetersizlik algısı var. Ve bu değersizlik, yetersizlik algısını iç dünyasında bununla barışamayıp bunu sadistik eylemlerle bastırma arzusuna dönüştüren kişiler. Bakın arkadaşlar, şöyle bir durum var. Biz buna biraz egosal onarım da diyoruz. Peki bu ne demek? İlkokulda, ortaokulda, lisede zorbalanan çocuklar eğer bu durumu bir şekilde çözemezlerse ne yazık ki bunu başka türlü yönetmeye kalkıyorlar. Ben hayatta kalmak istiyorum ama benim hayatta kalmam için güçlü olmam gerekir mesajını vermek zorunda hissediyor kendini. Ve dolayısıyla bu kişiler kendini kanıtlama ihtiyacı güderek yanlış bir yola, yani suça meylediyorlar. Ez cümle kendi içlerindeki bu eksikliği başkalarını ezerek bu noksanlığı tamamlamaya çalışıyorlar. Peki bu kişilerin salt kötü olduğundan bahsedebilir miyiz gibi bir soru gelebilir. Arkadaşlar, insanın doğuştan kötü doğma gibi bir durumu söz konusu değil. Yani insanlar kötü olarak doğduğuna ben inanmıyorum. İnsanın içindeki o sınırların, limitlerin aşılması sonucu içindeki sınırların yok olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bizler kötü doğmayız. Sonradan kötü oluruz. Bunda ailesel etkenler, çevresel etkenler, pek çok etken var. Dolayısıyla bir kişiyi doğuştan itibaren kötü tanımlamak değil, kötülüğü seçmek ya da kötülüğe yönlendirilmek olarak ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Kötülük kişinin özü değil, bir çöküşün ifadesidir. Özetle bütün bu dosyaya baktığımızda başkalarının canını yakarak var olmaya çalışan biri zaten çoktan yok olmuştur. Psikopati her zaman bir kişide ortaya çıkmaz. Bazen dur denmeyen ortamda ortaya çıkar ve diğer kişilere de bulaşır ve kolektif bir hale gelir. Tam da bu yüzden tehlikelidir.